Merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir bebek yeleği yapacağız. Yakadan başlamalı bebek yeleği. Kanalımda bundan önceki videolarımı takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Serçe ayağı örgü modeli yaptım. Bebek yeleğini uygulamıştım ama sadece modeli anlattım. Yorumlar çok geldi bundan bir yelek örün diye. Onun için bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi yakadan başlamalı bebek yeleğini koltuğu kestikten sonra koltuk altından alt tarafına serçe ayağı modelini uygulayacağım. Beraber yapacağız. Ben yakadan başlamalılarda ilk başta 3 numarayla başlıyorum. Sonradan 4 numaraya geçiyorum. Sadece başlangıç lastiğini bir küçük şişle yapıyorum. Şimdi 3 numarayla başlayacağım. İpim dağılmasın diye ben içten çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi şişimize 87 ilmek başlayalım arkadaşlar. Ben bu şekilde başlıyorum. 87 ilmek atıp geliyorum. 87 ilmek başladım. Şişimde şu anda 87 tane ilmek var. Şimdi ilk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Bir düz, bir ters. Şimdi başlangıçlarımı lastik yapacağım. Bir düz, bir ters öreceğiz. Şimdi modelimde bir düz, bir ters 5 sıra ördüm. Şu anda arka sıradayım. Şimdi ön patların düzgün durması için güzel bir yöntem yapacağız arkadaşlar beraber. Şimdi 2 tane arka tarafta 2 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 tane ilmeğimi örmeden aldım. Şu anda pardon, bu tarafım ön taraf. Şimdi arka tarafa geçtim. 5 sıra ördüm çünkü. Şimdi düz örgülere geçeceğim. İki taraftan da düz örgü öreceğim. Haroşa görüntüsü elde edeceğim. Şimdi bu iki örmeden aldığımı burada 2 sıra 2 taneyi şu şekilde örüyorum. Bir de şimdi arka sıradayım. Arka sıradan hepsini düz, ön sıradan da düz örüp haroşa 2 sıra yapacağım. Ondan sonra ayrımlara geçeceğiz ve şiş değiştireceğim arkadaşlar. Şu anda 3 numara şişle örüyorum. 3,5 numara şişe geçeceğim. Eliniz bolsa 3'te de devam edebilirsiniz. Benim elim çok sık olduğu için 3,5 hatta 4'te bile örebilirim. Ama bebek örgüleri ince şişle daha güzel duruyor. Sona geldim. Sondan tekrar şu 2 tane ilmeğimi şu şekilde örmeden aldım. Arkaya geçiyorum. Şu 2 ilmeği şu şekilde örüyorum ve düz örgüme devam ediyorum. Düz örgü ördüğüm için ipi kendi tarafıma alıyorum. 2 tane örmeden alıyorum. Tekrar ön sıraya geçince ön sıradan şöyle içten düz olsun istiyorum. Yine bir sırada düz örgüme devam ediyorum. Ben şimdi ön taraftayım
Ve ön tarafta şiş değişikliği yapacağım. 3,5 numara şişe geçeceğim ve ayrımları yapacağım. Ayrım yerlerini yapacağım. Şişimde 87 ilmeğim var. Ben aralarda 4 ilmek bırakacağım. Güzel bir ayrım yeri yapacağım. Şimdi beraber ayrımlara başlayalım arkadaşlar. Ön taraftan size şimdi göstermek istiyorum. Güzel bir kenarları düzgün olsun istiyorum. Bunun için 2 tane arkadan örmemiştim. Şimdi ön patlara bu 1, 2. Ben ön patları düz öreceğim için burada normalde ben düzleri böyle atıyorum. Fakat bu sefer tek ön patlarda ama yönümü ip atışımı değiştireceğim. 4, 5, 6, 7. Bundan sonradan düz örgülerimi de alttan alıyorum. Tek ön patlarda çünkü burasının daha düzgün pot yapmamasını istiyorum bir iki tarafın. O yüzden 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane ördükten sonra ben gizli arttırma yapacağım. Siz normal şöyle dolayabilirsiniz de. Gizli arttırmadan sonra yerim belli olsun diye bir ayraç takıyorum. Gerçi sayılarım gizli arttırmam da belli olur. Şimdi araya ben 1, 2, 3, 4 bıraktım. Bir tane gizli arttırmamı yaptım bu şekilde ve kolu 9 yapacağım. Yedi, 8, 9. Gizli arttırmamı yapıyorum ve bir tane ayraçımı bırakıyorum. 4 tane aralara bırakmıştık. Tekrar bir gizli arttırma ve burada 23 tane arkaya ilmek bırakıyorum. 3, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. Yerim belli olsun diye bir tane ayraçımı taktım. Şimdi koldayım tekrar. Kolu 9 örüyorduk. 2, 3, 4. Bir tane, 4 tane ördükten sonra bir tane daha arttırmamı yaptım. Şimdi 9. 6, 7, 8, 9. Hemen bir gizli arttırma yapıyorum. Ayraçımı takıyorum. 4 tane araya ayrım yerine 1, 2, 3, 4 ve hemen yanından bir tane arttırma. Şimdi burada kısa satırı yapacağım arkadaşlar. 2 tane ördüm. Burada 2 tane ördüm. Kaç tane kaldı? 3, 6, 8, 10, 12 kaldı ve buradan geri dönüyorum şu anda. Öbür şişlerimi de taktım. Şimdi ipimi arkaya alacağım ama ipimi şöyle arkaya alıyorum. Kısa satır arkadaşlar, bakın bu şekilde. Şu alttaki ilmeği üste çıkartıyorum. Şu tarafa alayım.
Bu şekilde yaptım. Şimdi arka taraftayım. İpi ön tarafa alıyorum. Aslında tek ilmek, alttaki ilmeği çevirdiğim için 2 ilmek gibi görünüyor. Şimdi arkadan bu, bakın, arttırdığım ilmek hemen kendini belli ediyor. 4 tane, 2, 3, 4 tane. Ayrıçımı bu tarafa alıyorum. Şimdi yine öbür kenara gelene kadar, tam gelmeden tabii ki, hepsini böyle bu şekilde ters örgü örelim. Tekrar sona geldik. Arttırmamı ördüm. Arttırdığım ilmeği şimdi tekrar kısa satır yapacağız arkadaşlar. Şu son ilmeğimi, bakın, örmeden aldım bunu. Örmedim. Şimdi öreceğim. Şimdi örüyorum. Ve bakın, şu şekilde tek ilmek bu. Çeviriyorum. Ve hemen arka tarafa dönüyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Arttırmalarımıza, arttırma yerine geldim. Ben artık ayraçları bırakacağım. Arttırmalarım belli çünkü. Burada bir arttırma yapmışım. 4 taneydi. Ara yerlerim 3, 4. Bakın, arttırmaya geldim. Yerim belli. Tekrar arttırmamı yaptım. Kol 9'du. Şimdi 11. Ön taraflardan arttırıyoruz. Arka taraflardan arttırma yapmıyoruz. Bu arttırdığım ilmek, ördüm. Tekrar bir arttırmamı yaptım burada. 1, 2, 3, 4. Hemen 4'ten sonra arttırmamdan önce bir arttırmamı daha yaptım. Bakın, şimdi sona geldik. Burada arttırmamı yaptım. Şu, bakın, tek ilmek, kısa satır yaptığım ilmek, şu 2 ilmeği şöyle şu şekilde bir ördüm. Burada bir kısa satırımızı yaptık. Şimdi 1, 2 daha öreceğim. Aynı şekilde geri döneceğim arkadaşlar. Şunu örmeyeyim. Arkadan göstereceğim. Bir tane ördüm. Şimdi arkadan tekrar, bakın, çevirdim. Bir tane ördüm. İkinciyi çevirdikten sonra ördüm ve kısa satırımı yaptım. Tekrar buradan geri dönüyorum. Ben 2 kere döneceğim arkadaşlar. Çok oyuk olsun da istemiyorum. Ama siz isterseniz 3-4 kere de uygulayabilirsiniz. Ona göre sayılarını ayarlayabilirsiniz. Buradan da sona geldim. Son bir kez daha yapıyorum arkadaşlar. Şu, bakın, tek ilmeğim, kısa satır yaptığım ilmek, şu ikisini şöyle bir alıp örüyorum. Burada bir tane örüyorum ve dönüyorum. Şunu şişime alıyorum. Örüyorum ve son kez kısa satırımı yapıyorum arkadaşlar. Bu ikinci yapışım. Hemen şöyle arkaya alıyorum. Burada ben şimdi şöyle göstereyim size.
Şimdi burada ben ara yerlere farklı bir model uygulayacaktım. Şöyle çevireceğim arkadaşlar. İlk önce sonrakini örüyorum. Bunu pardon alttan geçireyim, öbürü üstten olsun. İkisi de dış tarafa baksın. Tabii ki siz nasıl isterseniz, ben ikisinin de dış tarafa bakmasını istiyorum. İlk önce sonrakini örüyorum. Üstten aldım. Şimdi şu iki ilmeğimi de alttan alıyorum. Burada bir küçük saç örgümü yapıyorum ikili. Ve ondan sonra hemen arttırmamı da yapıyorum. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Şimdi koldayız. Kolu yapıyoruz. Ön taraftan hep arttırmalarımızı yapıyorduk. Evet. Şimdi ilk önce arttırmamı yapıyorum. Şu şişlerimi alttan, bu ilmeklerim alttan, şu sonraki ilmeği şöyle ilk önce örüyorum, üstten alıp diğer ilmeklerimi alttan alıyorum ve ön tarafa bakıyor. İki tanesini örüyorum ve burada hemen bir arttırmamı daha yapıyorum. Çevirmemi yaptım. Ara yerlere, ayrım yerlerine ben bu sefer 4 tane bıraktım. 2 2 çeviriyorum. Şimdi sona geldim. Burada son kez kısa satırımı yapacağım arkadaşlar. Kısa satırıma geldim. Şu ikisini şöyle bir aldım ve kısa satırımı bitirdim. Şimdi 2 4 6 8 şöyle alttan alıyorum. Şimdi kenar patlara geçtim. Örgü yönümü değiştiriyorum. 1 2 3 4 5 taneyi bu şekilde örüyorum. Diğer ikisini şöyle örmeden alıyorum. Arkadan bir kere daha göstereyim arkadaşlar. İpimi ön tarafta bırakıyorum. Şimdi tekrar şöyle 1 2 örüyorum ve aynı şekilde 3 4 5 6 7. Şimdi bütün hepsini ters örgü olarak örüyorum. Diğer tarafta bir tane kalmıştı. Bir tane daha yapıyordum. Kısa satır. Diğer taraftan da örüp böyle dümdüz geleceğim ve kısa satırlarım bitmiş olacak arkadaşlar. Arka taraftayım ve burada da son kez bakın çevirdiğim şu iki ilmeği bir alıyorum. Bu iki ilmek değil, tek ilmek, kısa satır yaptığım için çevirdiğim için iki görünüyor. Şu ikisini de bir alıyorum. İki taraftan da iki kere çevirdim. 4 5 6 7. Şimdi kenara geçiyorum arkadaşlar. Kenarları düz örgü. 1 2 3 4 5 ipi kendi tarafıma alıyorum ve şöyle düz durması için kenarlarıma
Ben ayrım yerlerine dörtlü kullandım. Dörtlü saç örgüsü kullandım arkadaşlar. Bu koltuk altına gelene kadar ben ördüm. Yine sizinle ayrım yerlerine şöyle saç örgüsü uyguladım. 4 tane. İlk iliğimi biraz geç kestim. Daha yukarıdan da kesebilirsiniz. Şuradan da. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane haroşadan sonra ikinci iliğimi keseceğim. Kenarını göstermiştim arkadaşlar. Kenar kısmını bakın. Çok güzel duruyor. Bu şekilde yaparsanız çok güzel duracak. Şimdi 2, 3 tane ördüm. 3 taneden sonra bir tane arttırma yapıyorum. Şu 2 ilmeği bir kesiyorum. Ben iliklerimi böyle açıyorum arkadaşlar. İkinci iliğimi de açmış oldum. 3, 5, 6, 7. 7. Şimdi burada kola gidene kadar düz örgümü öreceğim. Ben arttırmalarımı 18 kere arttırmamı yaptım burada. İkinci iliğimi açtım. Şimdi kol kısmına geldim. Burada tekrar bir tane arttırmamı bu taraftan, beden tarafından bir tane arttırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 2 taneyi ön tarafa, 4 taneydi bu aralarım. 2 taneyi ön tarafa, 2 taneyi de kol tarafına veriyorum ve kolları kesmeden önce haroşa öreceğim. Ondan sonra 3-4 sıra haroşamızı ördükten sonra kolları keseceğim ama ben haroşayı bedende kullanmayacağım. Buralarda isterseniz arttırmaya devam edebilirsiniz. ...48, 49, 50. 50 tane haroşam oldu kolda. Ondan sonra devam ediyorum. Arttırmamı yaptım. Bir tane arttırma yaptım. Burada şimdi düze gideceğim. Kola geldim mi yine aynı şekilde 2 tane bedene 4 taneydi ayrım yerlerimiz. 2 tane bedene 2 tane kola vereceğim arkadaşlar. Arkadayım. Arkadan kola geçerken son kez arttırmamı yapıyorum. Siz daha da arttırabilirsiniz. Bana bu kadar yeterli geldi. Şimdi 2 tane arada ördüm. 2 tane arkaya bedene verdim. Gerisini kola. Haroşamı örmeye devam ediyorum. Bu kolları önden haroşa, arkadan da haroşa, ters örgü olarak öreceğim. Şişimde 240 ilmeğim var. Ben bir kolu kestim. Şimdi öbür kolu beraber keseceğiz. Ön taraftan kesim yapıyorum. Ön taraftan kolları ters ördüğüm için ters olarak kestim. Siz iki tarafı da düz örüp haroşa görüntüsü elde edebilirsiniz. Ben ters örgü başladığım için o yüzden ters kestim. Kesmelerimi ben şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. 2 tane örüyorum. Şöyle bir tane içinden geçiriyorum. 2 tane ördüm. Şunu şöyle içinden geçiriyorum.
İsterseniz ikisini bir de alabilirsiniz. Öyle de kesmelerinizi yapabilirsiniz. Benim el alışkanlığı, hep bu şekilde kesiyorum. Kol 50 idi. 50 tane ilmeği şimdi keseceğim. 50 tane ilmeği kestim. Şimdi arka taraftan kolları birleştireceğim. Arkadan ters, önden düz öreceğim. 2 sıra. Ondan sonra çok güzel bir örgü modeli. Serçe ayağı, bebek yeleğine çok yakışan. Şimdi arka sıradayım. Arkadan kolları da birleştireceğiz. Bu sırada modelimize de başlıyoruz. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Modelimize arkadan başlıyoruz. İlk başta arkadan ters, önden düz öreceğiz. Ondan sonra yine arkadan modelimizi kuracağız arkadaşlar. Şimdi ben kolları şöyle birleştiriyorum arkadaşlar. Sıkı ördüğüm için kola geldim. Şu kolu ayrı ayrı örünce şu 2 ilmeği ayrık duruyor. O yüzden ben şu 2 başlangıç ilmeğini şöyle ikisini bir alıyorum. Yani burada bir kesme yapıyorum. Şöyle ikisini bir aldım. Ve devam ediyorum. Şimdi kol kesimlerim bitti. Kol kesiminden sonra arkadan ters, önden düz ördüm 2 sıra. Bu 2 sıramda modelime dahil oluyor. Şimdi modelimi arka taraftan bu 7 tane ön patım. 7'den sonra bir tane örüyorum kenardan. Bir tane doluyorum. Ters örgü, ip benim tarafımda. Bir tane doluyorum, bir tane örüyorum. Bir doluyorum, bir örüyorum. Modelimin 2 sırası düz sıradan oluşuyor. Bu 3. sıram ve arka taraftayım. Bir doluyorum, bir örüyorum. Bir doluyorum, bir örüyorum. Bütün arka sırayı bu şekilde bir dolayarak, bir örerek bitiriyorum arkadaşlar. Arka sıradan sona geldim. İlk başlarken bir tane örmüştüm. Hemen arttırmaya başlamıştım. Şimdi burada 2 tane ilmeğim kalıyor. Bu ön patları 7 tane. Şimdi bir tane arttırıyorum. Bir tane örüyorum ve bu kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Başlarken arttırma yaptım, biterken yapmıyorum yani. Şimdi ön patlardayım. İki taneyi örmeden alıyorum. Ön patlarımın düzgün durması için. Bir kere daha ön patları göstereyim arkadaşlar. İlk ilmeğim bu şekilde ördüm. 2. Ben ön patlarda sırf ön patlarda şöyle üstten atıyorum. Diğer tarafta alttan. 5, 6 ve 7. Şimdi normal atıyorum. Şimdi ilk ilmeğimi, kenar ilmeğimi ördüm. İpimi kendi tarafıma aldım. Bir tane ters örgü örüyorum burada. İpi tekrar arka tarafa atıyorum. Şurada bir arttırma, bir ördüğüm ilmek ve ondan önce bir arttırmam var. Şu 3 ilmeği bir topluyorum ve arka taraftan şöyle üçünü bir alıyorum. Arka tarafta eksilttim. Burada
arttırdım. Burada da kesiyorum arkadaşlar. Bir daha gösteriyorum. Bakın. Burada bir tane ters örgüm var. İpimi tekrar arka tarafa alıyorum. 2 tane arttırmalarım, ortada da bir tane ilmeğim var. Şu ikisini şöyle, üçünü pardon. Şu üçünü topladım. Bu şekilde ve üçünü bir kestim. Bu şekilde. Arkada arttırdım ilmekleri burada kesiyorum. İpi kendi tarafıma aldım. Bir ters örgü ördüm. Baştan başlayalım arkadaşlar. Bu kenar ilmeğim. Bunu kenar ilmeği olarak kabul ediyorum. 7 pattan sonra bir ters ördüm. 3 tane düz olarak topladım. Bir ters ördüm. 3 ilmeği, üçünü bir şekilde topladım. Bir ters model. Bir de benim gibi çok sıkı örmezseniz daha rahat edersiniz. Çok sıkı örüyorum. Biraz daha bol alırsanız çevirirken, toplarken daha rahat olacak. Bu modelimizin 4. sırası. 6 sırada oluşuyor modelimiz. 6 sırada bir 3,5 numara şiş kullanıyorum. Üçünü topladım. Bir tane ters ördüm. 4. sıramı bu şekilde ön taraftayım. Bu şekilde sonuna geldim. 3 tane topladım. Bir tane ördüm. Ondan sonra kenar patlara geçiyorum arkadaşlar. 4. sıramı bitirdim. Şimdi 5. sıramıza geçiyoruz. Şimdi ilk arkadayım. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. İpi ön tarafa aldım. Arka tarafta ilmeğimiz hep ön tarafta olacak. 5. sırada ve ilmeğim hep ön tarafta. Şu topladığım ilmeği örmeden aldım. Diğer ters ördüğüm ilmeği arkadan düz ördüm. Yani hepsini örmüyorum. Şimdi bu topladığım ilmeği örmeden alıyorum. Diğerini düz örüyorum. Ama alırken de ipim ön tarafta. 5. sıramız arka taraftan bu şekilde ilerliyor. Örmeden alıyorum, düz örüyorum. Örmeden alıyorum, düz örüyorum. Şimdi ön tarafta ve 6. son sıramdayım. Şu kenar ilmeğim arkadaşlar. Bunu hep önden düz, arkadan ters örüyoruz. O hiç değişmiyor. Şimdi bunu ters örüyorum. Bu arkada topladığım ilmeği, örmediğim ilmeği burada da örmüyorum ama bu sefer ipi arkadan geçiriyorum. Yani bir düz bir ters örer gibi ama bunu örmeden alıyorum. İpi arkaya geçiriyorum. Tekrar örmeden alıyorum. Bu modelimin son sırası. Sırf modeli anlattığım videoyu da açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Burada da ayrıntılı anlattığımı düşünüyorum. İpi öne alıyorum. Bir tane ters örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Örmeden alıyorum. Son sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz. 6. sıramız bitti. Modelimizi kurduk.
ilk modelimiz bitirdik arkadaşlar. Bakın çok güzel duruyor. Modelimizin adı serçe ayağı örgü modeli. Şimdi yine modelimizi tekrar ikinci kez kuruyorum. İkinci modelimi kurarken arka taraftayım ve arka taraftan hepsini ters örgü, ön taraftan yine hepsini düz örgü öreceğiz. İlk iki sıramız modelimizde bu. Bu modeli daha önce beyazda da ördüm bebek yeleği olarak. Çok güzel durdu. Şimdiden bile çok güzel duruyor. Örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Arkada 3. sıradayım. Burada şunları biraz bol bırakalım. Bir örüyoruz, bir doluyoruz. Önden alırken tabii eli sıkı olan arkadaşlar burayı biraz bol örerse ön tarafta çevirirken daha rahat edecek. Benim elim sıkıdır, o yüzden dikkat ediyorum biraz bol örmeye. Bir örüyorum, bir doluyorum. İlk başta ilk ilmekten sonra dolamamı yapmıştım. O yüzden şimdi 7 ilmek hariç 3, 4, 5, 6, 7 doladım. 2 tane ters ördüm ve kenar patıma geçiyorum. Modeli sizinle ikinci defa kuruyorum. Ön pattan sonra bu kenar ilmeği. Şimdi ikinci modelimin bu 4. sırası ve ön taraftayım. Ön taraftan tekrar göstereyim. İlk ilmeğim, kenar ilmeğim. Bir tane ters, arkaya alıyorum ipimi. Şu üçünü şu şekilde bir topluyorum. Bir ters örgü, üçünü bir alıyorum. Arkadan arttırdıklarımı buradan kesiyorum. Üç. Modelimiz bu şekilde. Biten yerlerin düğmelerini diktim size göstermek için. Bakın yaka düşürmem. Çok güzel durdu. Modelde bu model bebek yeleklerinde denedim. Çok güzel duruyor. Çok yakışıyor. Ama büyük yeleklerinde de bütün örgülere de çok güzel yakışacak. Güzel bir örgü modeli. Duruşu çok hoş. Bakın kenar patlarım da çok güzel oldu. Ben buradan aşağıya ölçü olarak devamlı bebek ölçüleri yeleklerinde şu koltuk altından aşağıya bir karış ölçerim ve şöyle yan yana 3 parmak benim ölçümdür. Devamlı öyle yaparım. İlik için ben şu aralarda 13 diş haroşa bıraktım. 2 tanesini örmüyorum. Hep sonlarda örmüyorum. Başlarda örüyorum. Yapımını gösterdim zaten arkadaşlar. Yardımcı olmamı istediğiniz bir şey varsa sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen.
Bildirimleri de zil seslerini de açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.